Merhaba, dopamin orucu ile ilgili çok soru vardı. Çok da gündemde olan bir kavram. Dopamin beynimizde bizi istekten sorumlu, motivasyondan sorumlu, öğrenme ve hareket sistemlerimizle de son derece ilgili bir nörotransmitter, bir kimyasal. Fazlalığı psikoz, azalmasında ise Parkinson'u zaten biliyoruz biyolojik olarak. Dopamin orucu yapılabilir mi? Kabaca dopamin orucu dedikleri şey şu: bağımlılık yaratan davranışları azaltmamız isteniyor. Kumar, porno, abur cubur yemek, sosyal medya, uyuşturucu, alkol vesaire gibi ve kendinizi bir süre sonra çok iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. NoFap diye gruplar var, böyle mastürbasyon yapmayan. Bu iyi bir şey midir? Bu aslında kadim dinlerin ve pek çok öğretinin mütevazi olmak ve işte nefsine hakim olmakla ilgili düzenlediği o kural setlerine çok benzeyen şeyler. Bağımlılıktan kurtulmak da bir anahtar mı? Çok yaygın olarak bu böyle düşünülüyor. Özellikle Amerikan kökenli bir akım. Stanford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü ve bağımlılıkla ilgili klinik sorumlusu olan Anna Lembke diye bir kadın var. Erken müdahale için bağımlılıklarda ilk önce dopamin orucunu öneriyor. Fakat bu kadar kolay mı bu? Hayır. Fakat Doktor Anna ruh hali, kaygı, uyku, diğer tüm parametrelerde iyileşme olduğunu söylüyor. Daha önce bir kitap da yazmış Lembke, Anna Lembke, Dopamination diye. Bu kitaptaki ana tema şu: bağımlılığı sadece bağımlılık klinikleri değil, gündelik hayatta da yapmalıyız. Bu çok doğru bir fikir. Gerçekten de aslında fark etmiyoruz ama koladaki kafeinden, içtiğimiz kahvedeki kafeine, sigaradan alkole legal oldukları için dikkatimizi çekmiyor ama çok güçlü nöroleptik sinir ilaçları kullanıyoruz biz. Uykunuzun bozulmaması için 10 saat öncesinde kahve içmeyi bırakmanız gerekiyor. Bu herkes için doğru mu? Ödül ve motivasyon zevkle ilgili bir şey. Şöyle bir şey: örneğin telefonunuza bir mesaj ileti bildirimi geldi. Ding sesi duydunuz. Burada bakma isteğini yaratan şey dopamin. Ama orada mutluluk yaratıyor mu? Yani iyi ya da kötü, dikkatinizi oraya çeken ve bakma isteğini yaratan şey dopamin. Ama mesaj çok kötü olabilir. Yani bir yakının ölmüş olabilir vesaire. Orada sizi mutlu edip etmemesi önemli değil. İstek yaratıyor. Aşerme oluşturuyor. Bu yüzden hoşumuza giden her şey ödül yolağında, öbür adı bağımlılık yolağı zaten, dopamin salgılatıyor. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Yani çikolatadan sekse, kokainden metamfetamine kadar her şey, hatta spor, hatta aşk vesaire, bunun hepsini kesmek zorunda mıyız? Çünkü bazı sağlıklı ödüller var. Yani sosyalleşmek, güzel bir sohbet, masaj gibi şeyleri kesmeli miyiz? Bunlar sağlıklı bir dopamin salgısı yaratan, bizi motive eden, bizi iyi hissettiren şeyler. Gerçekten bir münzevi gibi, yani ya da bir halvete girmiş bir derviş gibi böyle 40 gün sadece ekmek ve suyla mı yaşayıp bir post üzerinde bastona dayanıp mı uyuyalım? Yani bu bir inziva anlamında ise, bu bir vipassana ya da işte dediğim gibi halvete girme ise olabilir inancınız doğrultusunda. Beyin buna uyum sağlıyor ve muhtemelen bağımlılıkta olanın tersi oluyor. Bağımlılıkta kullandığınız şey, özellikle bağımlılık yapıcı maddelerde, eroin gibi, alkol gibi, giderek dopamin reseptörlerini azaltıyor beyin ve siz, çünkü çok fazla var ortada kimyasal, alıcıları azaltıyor. Siz de daha fazla almak zorunda kalıyorsunuz o maddeyi. Zaten tolerans, giderek dozun artması bu yüzden gelişiyor. Tersi işler mi? İşler. Muhtemelen. Yani siz çok uzun süre kullanmadığınızda, kendi bağımlılık tedavi ettiğimiz insanlarda da gözlemliyorum, dalgalanıyorlar ama bir süre sonra stabil hale geliyorlar. Fakat bunlarda çok ciddi ilaçlar da kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bazı aşermeleri durdurmanız mümkün değil. Ancak hafif düzeydeki bağımlılıklarda da muhtemelen dikkatiniz artıyordur. Örneğin ekran bağımlılığını kestiğiniz zaman, bloke ettiğiniz zaman dijital detoksu anlatmıştık. Ya da belli faaliyetlerinizi değiştirdiğiniz zaman muhtemelen beyin yapınız değişiyor. Aslında bir tür oruç tutmak gerekiyor. Her konuda. Her konuda, yani bir dönem hiç et yememek, bir dönem hiç peynir yememek, bir dönem hiç araç kullanmamak gibi yaşantınızı bir dönem vücudunuzu zorlamaya, hep söylüyorum, konfor alanının dışına çıkmayı değil. İnsanoğlu çok huzurlu, rahat ortamlarda giderek bir tür dejenere oluyor ve hatta kaygı bozuklukları daha çok artıyor. Gerçekten belli bir düzeyde, optimal derecede adrenalin salgısı, belli bir derecede gerginlik sizi daha iyi, daha uyanık, daha işlevsel hale getirebiliyor. Bu anlamda sürekli olarak huzur, sürekli olarak keyif, sürekli olarak bir dopamin salgısı çok çok iyi bir şey değil. İlişkide de böyle olabilir. Yeme biçiminde de olabilir. Maddede de olabilir. Bu şekilde kendini sürekli olarak tatmin etmek, kendini sürekli olarak o yüksek doyuma alıştırmak iyi mi? Bir süre sonra tatminsizliği doğuracaktır. Bu anlamda da işe yarayabilir. Yani ne kadar? Genellikle mesela dijital detoksta 2 haftanın az olmamak üzere diyoruz. 2 ila 4 hafta diyeyim. Onun gücüne bağlı olaraktan. Yani 2 hafta kahveyi kesin. 4 hafta
kolayı kesin, şekeri kesin. Yani kendinize bir bakın 2-4 hafta. Eğer burada işlevselseniz, hayatın içindeyseniz, daha işlevsel oluyorsanız doğru bir şey yapıyoruz. Genellikle de insanlar 4. haftadan sonra kendilerini daha motive ettiklerini söylüyorlar. Ancak burada ne olabilir? İstisnalar olabilir. Bunlardan bir tanesi daha önce defalarca bırakma girişiminde olmuş, defalarca maddeyi bırakmaya çalışmış ya da herhangi bir özelliği bırakmaya çalışmış ya da herhangi bir davranışı bırakmaya çalışmış, davranış kalıbını bırakmaya çalışmış kişi ve başaramamış kişilerin pek de dopamin orucu yapmasını önermiyoruz. Neden? Zaten başaramıyorlar ve başaramayacağım, bunu yapamayacağım, bırakamayacağım hissi pekişiyor. Ama bunu istemiyoruz biz. Burada ne yapılabilir? Yaptığınız şeyi ilk önce azaltmayı öneririm ben. Baktım işte kısa bir tarama yaptım. Yavaşça azaltın. Kendinize ulaşılabilir hedefler koyun falan deniyor. Bu gündelik hayatın içindeki kahve gibi şeylerde olabilir. Ama sigara, alkol gibi belli şeylerde ise belli bir miktar azaltıp sonra birden kesmeniz gerekiyor. Azaltabildiğiniz kadar azaltıp kesmeniz gerekiyor. Hani bu tip yapılarda ya hep ya hiç kuralı işliyor. Fiziki önlemler çok işe yarıyor. Örneğin bir ekran bağımlısıysanız telefondan uygulamaları silmek, kendinizi hatta ilk önce izlemek. Ne kadar süre ekranda kaldın, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdin diye program yükletiyorum ben. Kişiler inanamıyorlar. Yani ben 11 saat, 14 saat çıkan var. Bu kadar kaldığımı bilmiyordum diyor. Gerçekten bir aydınlanma yaşıyorlar. Ama fiziksel mesafeyi koyarsanız ve 2. haftadan sonra ciddi anlamda o basınç azalıyor. Bu anlamda dopamin orucu işe yarayabilir. Yine bu Doktor Anna hormesis dediği bir kavramı öneriyor. Hormesis dediğimiz şey ne? Bir kişinin aslında biraz önce söylediğim şey, bir kişinin kendini sistemi tamamen zorlayarak, bu yoğun bir spor yapmak gibi olabilir. Soğuktan sıcağa girmek gibi olabilir. Kendinizi tamamen zorladığınız bir tür meydan okuma, bir challenge dedikleri gençlerin bir meydan okuma yaptığınız ve o alışagelmiş bedensel sisteminizi zorladığınız bir durumun içine kendinizi sokmak. Bu acı da verici olabilir, yoğun spor gibi. Ama acı ile haz çok iç içe, aynı merkezden yönetildiği için kendinizi tekrar o sıfırlamanıza, bedeninizin sınırlarını görmenize ve bedene bir dakika ne oluyor deyip tüm bedenin bir alarma geçmesine fayda sağlıyor. Çok çok da işe yaradığını düşünüyorum. Kendime de yapmaya çalıştığım bir şey bu. Burada eğer gerçekten bırakamıyorsanız, bu bir davranışsal ya da herhangi bir şekilde bir bağımlılıksa, bu davranışsal bağımlılıklarda kumar, seks, alışveriş gibi İlaç yardım almakta fayda var. Çok çok eleştiriler de var buna. Ne gibi? Dopamin, o müthiş bir dopamin depomuz yok. Bazı zevklerden uzak dursan bile beynin hareket edebilmek, düşünebilmek, yapmak zorunda olduğun şeyleri, yemek, su gibi yapabilmek için dopamin salgılayacaktır. Daha mantıklı olanın aslında kademeli olarak dopaminin yeniden hedeflenmesi olduğu söyleniyor. Yani nedir? Hani kardeşim telefona bakma da spor yap. Şunu yapma da bunu yap gibi. İyi şeylere bağımlı olmak, rutine bağımlı olmak dediğimiz şey, yani belli hareketleri, size iyi gelen belli ve düzenli hareketleri ciddi anlamda yaşamımıza sokmak gerekiyor. Çünkü tek bağımlılık merkezi değil beyinde dopaminle ilgili olan kısım. Hatta bağımlılık da sadece nükleus accumbens ve ventral tegmental alanla ilgili değil. Yani ödül yollarıyla ilgili değil. Sadece buna indirgemek de çok mantıklı gelmiyor. Dopamin detoksu ile ilgili ampirik, klinik gözlemler var. Ama çok fazla çalışma yok. Herkesin çok farklı oruçları olmalı. Ben işleyebileceğini düşünüyorum. Kişiyi çok fazla strese sokmadığı sürece muhtemelen bu işlediği için bu kadim kültürler, dinler, tüm dinlerde oruç vardır yani tümünde. Sizin ihtiyaç duyduğunuz, yapmaya alıştığınız şeylerle ilgili perhizler, oruçlar koyuyorlar ve sizi zorluyorlar. Ve tüm gerçekten sebat isteyen, disiplin isteyen meslekler sizi olması gerekenden çok daha fazlasına zorlayarak. Hani bir askeri eğitimi düşünün. İnanılmaz zorlanıp hani bükülüyorsunuz ve sonrasında bunu çok rahat devam ettirebiliyorsunuz. Muhtemelen bu iki mekanizmayı kadim kültürlerde fark ettikleri için eğitimleri bunun üzerine kurmuşlar. Yani dopamin orucu işe yarayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.